Arjantin'de ilk günümüz. Bahçede oturuyoruz. Bandurya'nın güzel sesi yanında. Çok kötü sesleri var. Çok sevimli güzel hayvanlar bunlar. Güney Şili'de, Güney Arjantin'de bol var. Biz de şu anda Patagonya, güney bölgedeyiz. Bariloche'de. Bandurya diye bir kuşmuş. Ama yani Arjantin'in bu güzelliğini biraz sesleriyle boğuyorlar gibi. Şili'de her şey pahalı olduğu için şu anda unisex bir kuaför bulduk Arjantin'e. İlk geldiğimiz gün değil bu. 2. gün oluyor. Şu anda saçımızı kestireceğiz. Of, çok sıkıldık kendimizden. Yani ben yaşlı gözüküyorum bile. Evet, Ezgi'nin hali bu. Böyle bir şey yaptı. Adam güzel kesti. Şimdi benim saçı yıkayacağım. Böyle çok seksi görünüyor. En sevdiğim saç modeli. Saçmalama. En sevdiğim saç modeli. Evet, beğendiğim saç modeli. Saçlarımızı kestirdik. Oh be, kendime geldim ya, değişiklik. Genç gözüküyorum değil mi? Daha genç gözüküyorum. Toplamda 4000 peso verdik. Arjantin pezosu, yani 140 lira civarında falan para verdik iki saç kesimine. Adam da bayağı uğraştı. Evet, bayağı güzel kesti. Bakın. Ezgi benim saçları yandan attırıp böyle emo tarzı yaptıracaktı. 40 yaşında böyle sağdan attırıp şöyle. Çok hoş olmuştu. Öyle yapmıştı ilk berber. Sonra Gökhan dedi ki bu ne böyle, ben yaşlıyım, yaşım uymuyor. Ben yaşlıyım demedim ama yani emo olmak istemedim yani. Ne alakası? Emo değil de yani böyle caz bara... Caz bar mı? Ya bilmiyorum abi. Neden? Şuradan saçını şöyle atan adamlar belli bir yaştan sonra genellikle şey oluyor. Ben entelektüelim ayaklarında oluyor. Evet, Ant dağlarıyla çevrilmiş bir yerdeyiz Bariloche'de. Antonio bizi gezdiriyor şu anda. 70 yaşında zımba gibi adam valla. Bizden daha iyi bu arada yani. Daha dinç. Sürekli 10 kilometre yol yürüyor çünkü her gün. Tırmanışçı. Evet. Hemen karşımızda da göl var. Evet, burası da Playa Bonito'ymuş. Yani kumsalı. Bonita tatlı kumsal. Sahil. Tatlı sahil gibi bir şey. Sempatik. Evet. Burada senede 2 milyon turist geliyormuş. Çok küçük bir sahili var. Bayağı dolduruyorlardır. Şu anda bile dolduysa şu anda çünkü ilkbahar. Çok sıcak değil. Herkes denize giremiyor. Şu anda bile bayağı dolmuş durumda. Evet, şehirde böyle ahşap evler var. Bunun nedeni de ilk yerleşimcilerin Alman kökenli olmasıymış. Söylemek istediğin bir şey var mı Ezgi bu konuda? Burası Arjantina. Buradan çıkış yok dedi Ezgi. Evet, dağa çıkacağız bugün. Dağa gidiyoruz karşıya. Bariloche, Mapuche dilinde, yani buranın sakinleri, eski sakinlerinin dilinde dağların arkasından gelen insanlar anlamına geliyormuş. Biz de şimdi dağa çıkıyoruz. Manzara çok güzel. Her zaman güzel diyorum ama gerçekten yan tarafta nehir akıyor. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bu arkamda gördüğünüz kutucuk burada yangın olunca nehirden su taşımak için ve söndürmek içinmiş. Burayı kurmuşlar. Her köşelerde var bu kutucuklardan. Yani motorla yukarıya su taşıyorlar. Yangın durumunda söndürüyorlar. Şöyle. Buradan yukarı çıktık da bir de buradan inecekmişiz. Bayağı dümdüz yerdi ya. Yok, yani buradan inmeyiz dedik biz çünkü sadece ağaçların köklerini tuttuk. Yani bir tane kopsa gittik yani aşağıya çık, kafamızı yerdik. Var falan. Neyse. Yok. Ya biz dağcı değiliz zaten abi. Yeter. Adrenalin bu kadar. Gidiyorum. Evet, kaya gidiyoruz. Burada akşam kamp yapıyorlarmış. Sambalar, biralar, danslar, ateşler. Bayağı güzel bir yer. Bayağı zor geldik ama geldiğimizde değdi ya. Burası bayağı güzel. Bayağı acılar çektik.
Başka yerlerden gidilebilirdi aslında ama arkadaş buradan getirdi bizi. Macera dolu Arjantina. Uhu! Okay. Esta besi. Adam dinlemiyordu ki. Ha. Dursaydım. Abi acayip ya. Nereden çıktığımızı gösterelim mi? Ya in aşağıdan. Ta buradan. Artık sınırlarımızı aştık. Yola Taş devam atsan edebiliriz. ölür. Taş bile ölür. Bu geçtiğimiz yerlerde kar varmış bir hafta önce. Ah çıkamadım. Çantam. Bir hafta önce kar varmış burada. Evet, şu aşağı ineceğiz de ben şu an duramıyorum burada. Rüzgar da çok fena. Nehre tekrar geri döneceğiz. Biraz yemek yiyelim. 8 yıl önce Şili'de Kaje volkanı patlamış ve 15 mil kadar volkanın magması yayılmış ve burada bunları bıraktığı gibi Güney Afrika'ya da gitmiş. Arkamızdaki ağaç da onun esiri. Tüm orman simsiyah olmuş. ...8 sene önce volkanın izleri hala burada. Bariloche'de 30 santimetrelik külleri böyle kuma dönüşmüş volkanın. Geldiğimiz Angostura bölgesinde de Şili, Arjantin sınırında 50 santimmiş küller. Oradan geçerken de görmüştük zaten. Ağaçlar yanmış gibi gözüküyordu. Ölmeden şuradan mı çıksaydık ya? Of, saçlar ne olmuş? Ezgi bakar mısın kameraya? Şelalelerden bir tanesi burasıymış. Şimdi başka bir yere geçeceğiz. Buraya bayağı zor ulaştık ya. Değil mi Ezgi? Herkes çıplak giriyor nehire. Bana mayo lazım. Antonio bizi turistik olmayan yerlere götürdü. Ama canımıza da okundu. Of, yine mi çıkacağız bir yerlere ya? Ne çıkacağız? Şu tepeyi. Akisi. Abi adam 70 yaşında da ben öldüm bittim yani. Adam sapasağlam. Gerçi benden çok iyi bu arkadaş. Bang bang do do. Bang bang do do. Dağdan geldik, yorgunuz. 3 günlüğüne bu evde kaldık. Yukarıda da kuşlar var. Bizi uyutmuyorlar arkadaş. Lago Mascardi'ye gidiyoruz şimdi. Arabadayız. Mapuche bölgesi orası. Evet, Mapuche bölgesiymiş de şu anda Mapuche'lerin yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Kimin arabasındayız? Arkadaşların. Evet. Arkadaşlar Alejandro ve Andrea ve köpeğimiz de var. Köpeğimiz de Nazarı. Arkadaşlar Bariloche'de aç kalırsanız manzara yiyerek karnınızı doyurabilirsiniz. Ben açtım, manzarayı gördüm, karnım doydu. O kadar güzel. Bu geldiğimiz yer hiç turistik değilmiş. İlk başta kontrol ettik birisi var mı diye. Sonra da burada indik. Como un campo grande. ¿sí? Y ya, Ah, sí. puede Sí, ahí filmaron varias películas. Y esta zona está en conflicto. ¿Sí? Sí, los mapuches acá han tomado muchos terrenos. Y los militares lo han sacado, los han apartado. Ahora? Sí. Evet, Mascardi Gölü'ndeyiz. Mascardi Göl değil mi burası? Göl. Gölündeyiz. Gökhan buranın göl olmasını istemiyor. Burada bir tane ağaçta şey var. Çilek gibi bir şeye benzer bir şey var. Biraz önce... yalnız bu... Kurtlu mu? Bilmiyorum. Evet, ben onu yemeyeyim, şunu yiyeyim. Aa, bu da yamulmuş. Isırsana Ezgi'cim, tadına bak bakalım bir. Önceden baktık, bir şeye benzemiyor bu. Tatsız tuzsuz. Bakıyorum. Aa, bu kurumuş. Nasıl? Hafif Kurumuş bir bak. şekerlik tat var ama çok güzel değil. Sarı çilek. Herhangi bir bakın. tadı yok ya. Evet, pazarda satsanız ama bayağı pahalı olur. Değişik bir şey. Muhtemelen. Tepede Bir duruyorlar. şeye benziyor. Sarı deniz anasına benziyor. Ağacı sarmışlar yukarıda. Bu göle gelmeden önce bizi askeriye durdurdu.
Şu anda getiren arkadaşlardan bir tanesi askeriyede avukat olarak çalışıyormuş. O yüzden girebildik. Söylediler ki Mapuche'ler burada sınır dışı ediliyormuş. Çok güzel, size manzara göstereceğim. Tam ortadayken manzara daha güzel oluyor. Buz gibi. Kimse bu kadar gidemiyor çünkü ilerlerde soğuktan ölenler varmış. Soğuk, bayağı soğuk. Şuradaki sarı çiçeklerin ismini öğreneceğim. Bir türlü öğrenemedim. İşte buralar çok soğuk. Sahilde bekliyorlar beni. Bu göle girince yaşadığımı hissediyorum. Arjantin'de mate nasıl hazırlanır adlı videomuza hoş geldiniz. Burada bayağı hazırlıklıyız, dışarıdayız ama ocağımız var gördüğünüz gibi. Mate hazırlarken içinde su var ve buradan 800 kilometre öteden bal geliyor La Pampa'dan. Su ve bal karıştırılarak kaynatılıyor şu an ve mate de dökülüyor burada. Arjantinler için mate olmazsa olmaz, her yere mateleriyle gidiyorlar. Yolculuğa çıkıyorlar, arabada mate var. Böyle denize, havuza giriyorlar, yanlarında mate, tuvalete bile mate. İçenlerin çoğu yanında termos taşıyorlar böyle. No, no, no. Aa, no. es con miel. Es con miel. Aa, arkadaşlar ben bunu içebilirim çünkü ballı. Tamam, bu çünkü bazen mate benim için çok sert oluyor. Bu ballı güzel olmuş. Wow, es muy delicioso. O çubuğu hiç hareket ettirmemen lazım. Gökhan. Ne diyorsun? Çubuğu hiç hareket ettirmemem gerekiyormuş. Okay. Çok güzel tadı ya. Çubuğu hareket ettirirseniz içindeki yer var diyorlar. Yani içindeki mateler dilinize, damağınıza giriyor. O yüzden çubuğu hiç hareket ettirmiyorlar. Yarısı ıslak, yarısı kuru. Neden yarısını kuru bırakıyorlar? Çünkü o kuru taraf yavaş yavaş kullanılıyor ve boşa gitmiyor böylelikle. Şu an sadece ıslak tarafa döküyorum. Yani kalan yarısına. Evden şehir merkezine hep otostopla geldik. Burada herkes otostop çekiyor. Yolda bunu yapmayan insan yok. Sizi bir saniyede alıyorlar bu arada. Evet, hepsi de kadın da alanlar. Şimdiye kadar 4 kere bindik arabaya. Yaklaşık 5 kilometrelik bir yol. Saniyesinde alıyorlar. Hepsi kadındı ve hepsi de Buenos Aires'ten gelmiş. Yani başkent, Arjantin'in başkentinden gelmişler. Burada daha sakin ve daha güzel bir hayat yaşamak istiyorlar. Arjantin'de %50'ye varan işsizlik oranları var. Burada iş bulmak kolay değil. Yani öğrendiğim bilgi doğruysa en iyi mühendisler bile $500'dan başlıyormuş. $500-600 kazanabiliyorlarmış ayda. Ve bayağı çalışma koşulları ağır. Bu arada Türk deyince hemen herkes "Que lindo, ne kadar tatlı" diyor. Herkes yine tabii dizilerle biliyor bizi ama Arjantin'de şöyle bir şey de oldu diziler dışında. Bizi egzotik buluyorlar muhtemelen. Hoşlarına gidiyor. Çünkü burada Almanlar, İtalyanlar, Fransızlar çok fazla. Mesela Kapadokya çok fazla biliniyor. Kapadokya ve İstanbul. Türkiye hakkında bildikleri iki şey. Bir de diziler. Kapadokya, evet. Daha çok özellikle diziler. Sürekli balonları gösteriyorlar elleriyle. İstanbul'da çok fazla kişi bilmiyor. Evet. Kapadokya'yı herkes biliyor. Arjantin'e dolarla girdik. Şimdi dolar bozduracağımız mavi borsa arıyoruz. Bu sokak boyunca herkes bağırıyor. Cambio, cambio diye. Cambio. Dolardan Arjantin pesosuna çevireceğiz. O yüzden en iyi fiyatı bulmaya çalışıyoruz. Normalde ülke dışından dolar getirirseniz neredeyse 2 kat daha fazla paranız oluyor dışarıdan dolarla girerseniz. Sizi çekiyorlar cambio diye. Sonra ofisine çağırıyorlar. İçeride giysi dükkanı olabiliyor, başka bir şey olabiliyor. El altından. El Her altından şey el yapıyorlar. altından. Her yer mate yalnız ya. Evet, Yani mate dükkanları. Burada da mateler. Hediyelik eşya. Ama en geleneksel olanı şunlar. Diğerleri daha süslü. Cambio diye bağıran yok şu anda. Yalnız bu benim ya. Bu benim cücem. Bak cüceme. Dokunmayın diyorlar. Kırılgan diyorlar. Lost'ten Ezgin ne kırılgan varsa kırdı. Kırdı. Benim kalbimi kırdı. Cüce mate içiyor ama reklamda. Ne yapabilirim? Çok sempatik gözüküyor. Patagonya cücesi. Evet. Tur için çağırıyorlar. Burası turistik bir yer. Çok pahalı olduğu söylenmez çünkü Şili'den geldik. Dışarıdan dolar getirseniz Şili'nin yarı fiyatına alıyorsunuz her şeyi. Tabii kıyafetleri sormadık. Kıyafetler ve elektronik eşyalar Arjantin'de daha pahalıymış. Şili'de daha ucuzmuş. Yani yemek içmek burada daha ucuz. Mesela dondurma. Dondurma 160'a dondurma bulabiliyorsun. Latte'li
2 tane kruvasan 490. Sudan ucuz ya. Suda. Burada Arjantin Bankası var. Ha. Bayraklar da. Yanımızda Arjantin Bankası. Bankalar her gittiğimiz yerde cafcaflı eski antik yapılar oluyor. Bayağı değer veriyorlar bankalara. Burada da CD'den ne yapmışlar? CD'den duvara asmak için çerçevelik şeyler yapmışlar. Led Zeppelin, Nirvana, Beatles. Güzel olmuş şu an. Yaratıcı. Şurada bankanın önünde bir amca var. Bayağı yaşlı ama saçları uzun. Arjantin'de genelde gördüğümüz erkeklerin saçları uzun. Uzun sakallar, bayağı tarzlar buradakiler. Evet. O yüzden ben de saçımı kestirdim. Uzun Öldürdü saç. saçını Gökhan. 2 yandan değişik bir tarz oldu. Kuaförler iyi kesiyor valla. İyi kesti, evet. Her adam iyi yerde kesti. çikolata. Ha, burada da çikolata. Evet ama Karşıda da çikolata. en ünlüsüne gitsin. Evet, burada en ünlüsü Maruşka diye bir yermiş. Aha karşıda. Mamuşka, Matruşka'ya benziyor ismi. Hatta Matruşka bebekleri var önünde veya ambleminde yukarıda. Anlamadık. Muhtemelen sahibi Rus olabilir. Buranın en ünlü çikolatacısı Mamuşka'ymış. %80 dükkan burada çikolatacı. Şimdi çikolata alacağız. Merakla bekliyoruz. Mamuşka'dayız. Hindistan cevizli çikolatasından fındıklı fıstıklı züccaciye gibi burası. Bitter çikolata ve çikolata kreması, çikolatalı kahveler, sade kahveler her şey satılıyor. Burayı çok beğendik. Her yer çikolata kokuyor. Rüya gibi. Evet, fiyatlar iyi bence. Çeyrek kilo Mamuşka'da çikolata 2150 ve seçebiliyorsunuz en güzeli. Evet, burada çikolataları paket yaptırmak için de numara veriyorlarmış. Sıra bekliyorsunuz. O kadar kalabalık ki sıra da yukarıda yazıyor. Sanki hastanedeyiz. Kremse. Evet. Deniyoruz. Oha. Muhteşem. Uçuyorum. Seninkiler neydi? Kakaolu. Frambuazlı var. Bisküvili çikolata da var. Uno pork var. Likör de varmış. Baileys de alacağız bir de. Neyse Baileys. Mamuşka'dan çikolatamızı aldık. Çok güzel bir çantası var. İçindeki çikolatasının kabında da 2 tane Mamuşka bebeği var. Ortada Matruşka Mamuşka. bebeği var. Evet, Matruşka bebeği var. Artık Mamuşka Matruşka karıştı. Kırmızı renk. Çalışanların hepsi zaten kırmızı bandana takmışlar ve kırmızı giyiniyorlar. Aynı Rusya'daymışsınız gibi hissediyorsunuz gerçekten. Evet, biraz önceki sunum yapan kız da zaten Rus aksanıyla konuşuyordu İspanyolcayı. Evet. Tada! Hangisinden başlayalım ya? Bariloche'nin neden çikolatalarıyla ünlü olduğunu hala bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Yani her yerde çikolatacı var ama bakalım ünlü olduğu kadar güzel miymiş? Evet, likörlü onlar. Likörlü. Aa, bayağı güzel gözüküyor. Bayağı erimiş yalnız. O kadar sıcak bir hava var ki. Ya içinde gerçekten likör var. Sıvı. Ben naneliyi deniyorum. Acı likör tadı. Bu da bildiğiniz After Eight gibi ama daha hafif. İçinden naneli krema çıktı. Bu paket çeyrek kilo 130 lira civarında. Gayet uygun gözüküyor ama Değer. kutusunun kilosunu çıkarıyorlardır herhalde diye düşünüyorum ben. Minnoş bir ayıcık var. Bunun hepsini kendim yemek istiyorum ama Hayır. Gökhan'la paylaşacağım. Hayır, ayaklarını ben istiyorum. Hayır. İçinden akıyor. Akıyor. Görmemişim bir çikolatası olmuş. Oo, gerçekten güzel ya. Bu yanımızdaki çirkin binanın hemen karşısında güzel bir katedral yükseliyor. Gölün kenarında bu katedral, öbür tarafı göl. Noel Huapi diye bir katedral. Gölün ismi de Huapi Gölü. Buraya büyük ekran televizyon da koymuşlar. Ben anlamadık neden olduğunu. Tam komedi. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Hiçbir yerde televizyon görmedim. Hiçbir kilisede. Kilisede televizyon var. Ne izliyorlar acaba? Yalnız kapının tam ortasına koymuşlar. Bize yardım edin diye para kutusunu koymuşlar ama kapıyı kapatıyor. Yani enteresan. Yazıda da te ayuda no soyuda. Bize yardım edin, biz de size yardım edelim. Yardım etmezseniz yardım edemeyiz diyorlar. Kapının ortasına koymaları çok garip ya. Yani resmen gişe. Neyse buradan bahsedecek olursak eğer, 1940'larda yapılmış bir kilise. İçeride vitray süslemeleri çok iyi. Bu yukarıdaki haç doğuya bakıyor çünkü güneş doğduğu zaman bu vitraylardan ışık giriyormuş. Hala bitmemiş tam olarak. Gotik tarzı yapılmış bir bina. Arkamızdaki heykel 1967 yılında İtalya'dan hediye edilmiş Bariloche'ye.
Bir kurt var. Altında da 2 tane küçük oğlan çocuğu. Kurtun memelerini emiyorlar. Mate bardağı yapıyor. Elleriyle tek tek işliyor üstüne. Turlar herkesi burada bırakıyor. Su yeşil arkadaşlar. Ölmeyeyim mi ben Mavi, şimdi yeşil. burada? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bayıldım ya. Burası Arjantin'in Arjantin'in İsviçre'siymiş. Evet, Şili'de gördüğümüz neredeyse bütün biraların yapıldığı Patagonya'nın fabrikası burasıymış. Patagonya biralarının yapıldığı. Ben Arjantin'de olduğunu bilmiyordum. Buradaymış meğersem. Ben Şili'de zannediyordum. Patagonya bir bölge. Arjantin'in ve Şili'nin alt kesimleri, güney kesimlerine adını veren Patagonya birası da burada üretiliyormuş. Bunlar da şerbetçi otlarının yetiştirildiği yer. Patagonya biralarının şerbetçi otları burada yetiştiriliyormuş. Ve çok güzel şerbetçi otlu biralar var. Hem ucuz hem çok güzel. Herkes burada biralarını almış, manzaraya karşı içiyor. Patagonya biralarını almışlar, içiyorlar. Manzara da içilesi ya. Yani gerçekten. Bu Patagonya birasını denemek için kilometrelerce uzaktan geliyorlarmış. Ben de geldim, denemeden olmaz. Bu Vera IPA, Indian Pale Ale dedikleri cinsten. Bayağı güzel bir bira. Manzaraya karşı içiyoruz. Şimdi bunun fiyatı 750 Arjantin pesosu, yani 45 lira civarında 50'lik alabiliyorsunuz. Bence gayet güzel, fıçıdan kendi fabrikalarında doldurmuş bira. Ne diyeyim, biran birisi var yanında. Ünlülerin kaldığı otelin neden pahalı olduğu anlaşıldı şimdi. Şuradaki, görülebiliyor mu? Şurada, evet, şuradaki otel bildiğiniz gölün tam ortasında gözüküyormuş. Ön taraftan geçerken farkına varamamışız. Böyle bir yuvarlak çiziyorsunuz gerçekten. O yüzden buranın adı, evet, bölgenin adı Circuito. Yani dönmeli böyle. Dönmeli, Dönmeli, yanmalı. dönme dolap. Şehir merkezinde yüksek binalar var ama şehir merkezinin dışında olan yerlerde bu şekilde çatıları olan evler yapmanız gerekiyor. Yasakmış büyük uzun binalar yapmak. Kışın çok yoğun kar yağışı varmış, o yüzden çatılarda belli eğimlere sahip. No fans have changed. Take it or leave it, we resist. There's no bucket list, just one close fist. We know fans have changed. Yoga in the morning, then wine at night. Train tickets and no flights. Whoa, it's how we roll. Recycle. Bariloche merkezdeyiz. Batı tarafında karakol var. Güney tarafında postane, belediye. Doğu tarafında da müze var, kütüphane var. Buradaki heykel de denize bakıyor. Burası da denize bakıyor olduğu gibi. Burası göl ama. Ezgi hep Göl. deniz diyor. Güney Şili'de ve Güney Arjantin'de karaçam ağaçları çok fazla. Burada ahşap olan tarafları karaçam ağaçları ve selvi ağaçlarından yapılmış. Taş bloklar halinde yapılmış binalar var. Bu proje 1940'larda inşa edilmiş. Arkamızda sıkça görmeye alıştığımız bu atlı arkadaşlar da genellikle dönemlere damgası vurmuş kişiler oluyor. Bu arkadaşın ismi Julio Argentino. 1880 ile 1886 arasında 2 kere devlet başkanlığı yapmış. Mapuche'lerin, yani yerli halkların, Kızılderililerin diyebiliriz, asimile edilmesini savunan bir arkadaşmış. O yüzden bu zemin üstünde grafitiler var veya protesto amaçlı yazılar var. Evet, pek hoş şeyler yazmıyor. Yazan şeyleri söylemeyelim ama aşağıda hatta Evet, Nazi falan yazıyor. ölenlerin isimleri var. Zaman zaman ölenlerin. Muhtemelen buraya gelenlerin hiçbiri buna dikkat etmiyorlar. Çünkü çok güzel bir meydan. Çok simetrik. Ve kimse muhtemelen bu yazıları okumuyor. Yazılar beyaz çünkü. Öyle gözünüze de batmıyor. Kafamızı bir aşağı indirdik ki 6. günün sonunda bunları okuduk. Kimse bundan da bahsetmedi bu arada. Heykelin bir ayağına işin ilginci ip bağlamışlar. Küçücük bir ip var orada. Bu da Evet, adamı ilginç. öldürmek istiyorlar. Yani protesto edenler bayağı bir
nefret ediyorlar bu adamdan. Bariloche'de genellikle Ant ve Avrupa mimarisi hakim. Yine Alman kolonisi etkisinde olan bir yer burası da. Zamanında Almanlar gelmiş, şehri genellikle ahşap ve taş evlerle donatmışlar. Buraya 1895'te bir Alman, bir tane Alman dükkanı açmış. Ondan sonra da Alman kolonizasyonunun yolunu açmış. Ama buranın asıl önemi, buranın güneyinde 10.600 sene kadar önce Mapuche'ler yerleşmiş buranın güneyine ve çok fazla aslında Mapuche var. Yani yerliler. Yani bu güzel binaların yanında şu anda son zamanlarda yapılan şu ev gibi mesela, şu bina gibi çok yüksek binalar da var. Şehrin güzelliğini bozuyor. Şurada da var bir tane. Şurada da şöyle beyaz bir ev. Evet, bu evde kaldık. Burası merkezden yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta bir yer. Bayağı güzel bir yer Bariloche. Bu kaldığımız evin fiyatını öğrendim. 1.600.000 TL'ye denk geliyor. Kirası 7.000 civarında. Burada satılık arsalar da varmış. Hatta göl kenarında. Göl kenarında satılık arsalar da 300.000, 400.000 Türk lirası civarında. Oldukça uygun. Tabii işsizlik oranı %50'ye varıyor. Daha çok turizmden geçiniyorlar. Ama ev fiyatları, yani burası çok güzel bir yer. Bu güzel yere göre ev fiyatları oldukça ucuz.